İnsanoğlunun içgüdüsel bir mizacı var. Çocukluktan olgunluğa kadar olan sürede bir rol model belirlemek, olgunluktan ölene kadar da bir otoriteyi kabullenmek. Bu her görüşten, her türlü yaşayıştan insan için geçerli bir durum. İdeoloji ve yaşam standardı ayırt etmeksizin insanlar belli görüşlerden etkilenir ve kendine örnek olabilecek bir insan belirler. Hatta bu insanın hayatta olmasına da gerek yok. Okuyarak, bilgi sahibi olarak da bunu gerçekleştirebilir. Bebekken anne babasını örnek alır insan, dediklerinden çok yaptıklarını gözlemler ve hayatına aktarır. Ergenliğe yaklaşırken ailesi ona basit gelir, dışarıyı görür, asi olmaya başlar. Ebeveynler için de zor bir dönemdir bu. Babası isterse ordinaryus olsun, sözünü dinlemez. Çünkü babayı evde pijamayla otururken atlette filan görür, bu da babanın saygınlığını azaltır. Söz geçiremiyoruz der, hatta tanıdıklarından yardım ister. Bizim çocuk bizi dinlemez oldu, seni dinler, onunla bir konuşsan da vesaire gibi. Sonra bir bakmışsın çocuk mum gibi olmuş. Bu bir önceki sunum konumuzla da alakalı. Nasıl biri olmak istiyorsan, yalnız başınayken bile öyle davran. Davran ki kendin de önce buna inanasın. 20'li yaşlara gelince geçmiş hayatını, doğrularını, yanlışlarını masaya yatırır. Sorgulamaya başlar. Sorularına cevaplar bulur. Kendine üslup oluşturmaya başlar. Bu süreçte rol modelleri değişir. Bir sürü alternatif vardır artık önünde. Hatta çoğu insan belirlediği rol modeli külliyen kabullenir ve doğru sayar. Hatalarını görmezden gelir ya da onları da doğru kabul eder. Bu süreçteki dezenformasyonu ayırt etmekte güçlük çeker. İdeolojik altyapısı da böylece oluşmuş olur. Sonra hayata bu delikten bakar. Bu rol model kimi zaman siyasi olur, kimi zaman tarihi bir şahsiyet, yapay kahramanlar, dini liderler, okuldan hocalar, aktivistler ya da ünlüler. Popçular, rockçular, futbolcular, sosyetik şahsiyetler, oyuncular, komedyenler. Etrafına bir yaşam şekli sunan herkes olabilir. Benim yok filan demeyin. İyi düşünün. Sizi de etkileyen bir örnek var. Savunduğunuz görüşü temsil eden kişi sizin için değişmez rol modeldir mesela. Kabul etmeseniz bile bir yerde muhakkak etkiler. Onunla ilgili kırmızı çizgi oluşturursunuz. Eleştiriyi o noktada kabul edemezsiniz. Böyleyseniz yine iyi. Dedik ya herkes kendine gençliğinde bir rol model belirler. Önceki nesilde hocalar vardı, alimler, önderler, bilgili ve donanımlı münevverler. Olumsuz bile olsa gerçekten bir şeyleri değiştirmiş kişiler vardı. İnsanlar rol modelleri gibi yaşamak ister. Onun yaşam tarzını ve görüşlerini hayatına uygular. Onu taklit eder, onun gibi giyinir, onun yediğini yemek ister, bindiğine biner, onun gibi konuşur. Tasavvufta da böyle. Mürit şeyhini taklit eder. Peki, hiç düşündünüz mü? Gençler şimdi rol model olarak kimi görüyor? Yani yeni dünyanın şeyhleri kimler? Maalesef ki YouTuber'lar. Sevgili ebeveynler, çocuklarınızı kendinizin yetiştirdiğini filan sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Evet, herkes için söylüyorum. Çocuklarınız artık elinizdeki aletlerin esiri. Bu etkiden çıkmaları da mümkün değil. Çünkü illüzyon çok büyük. Gençlerin büyük bir bölümü ona hiçbir değer katmayan, bomboş bir tenekeye sevdalı olarak vaktini geçiriyor. Ne yapıyor bu tenekeler? Oyun oynuyor. 30 saniyelik bir kez gülünüp geçilecek, tüketilecek videolar çekiyorlar. Challenge adını verdikleri ucu en ahlaksız noktalara kadar dayanan içerikler yayınlıyorlar. Kısaca bir kürek dolusu goy goy yapıyorlar. Kapalı bir kız çocuğuna soruyorlar. En sevdiğin fenomen kim diye? Enes Batur. Onunla evlenmek istiyorum diyor. Neden peki? Neyi istiyor aslında? Kısa yoldan parayı vurmuş, çok kısa bir süre içinde saçma sapan şeylerle ünlü olmuş, iki dünyaya da hiçbir faydası olmayan içerikler sunan birini. Yapan kişiyi suçlamıyorum burada. Mevzu şahıslar değil, mevzu platform. Tüm dünyada aynı durum söz konusu. Bu platform gençlere gereksiz rol modeller öne sürmek üzerine kurulu. Sadece gençlerin değil,
Hepimizin beynini, giyinişini, inanışını, konuşmasını istedikleri yönde sabitlemek istiyorlar. Sonucunda da tek tip bir insan ortaya çıkıyor. Paul Joseph Goebbels'in 30'lu yıllarda ortaya koyduğu kapitalizme ve büyük sermayeye hizmet eden ve her istediklerini yaptırdıkları, düşünmeyen tek tip bir insan oluşturmak istiyorlar demiyorum, oluşturdular. Bundan kurtuluş için özümüze dönmek vesaire gibi klişe sözler etmeyeceğim. Değişim zamanla olur abi. Bırakın toplumu, tek bir insan bile bir anda değişemez. Üzerimizdeki baskı ve tehdit büyük. Neredeyse yok olmuş kültürümüze bir anda dönüş beklemeyelim. Önce onların platformunda onlarla mücadele etmemiz gerek. Kurallar ortada. Belli sabitlerimizi koruyarak bizim için sorun teşkil etmeyecek şekilde savaş meydanını doldurmamız gerek. Kısaca oyunu kuralına göre oynamamız gerek. O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz.